Değerli dostlar, Yeşil Türbe'den Emir Sultan'a doğru giderken Şible Camii yanından geçilir. Bu caddenin adı da Şible Caddesi'dir. Ve bu Şible Caddesi üzerinden ileride bakın Cennet Pastanesi diye gözüken yerin yanından yukarı doğru Karamazak Caddesi'nden çıktığınızda Yunus Emre Aşık Yunus Türbesi'ne varılır. Şimdi size onu tanıtacağız. Evet değerli dostlar, Cennet Pastanesi'nin köşesinden bakın Karamazak sokaktan yukarıya doğru bu yokuşu tırmandığımızda evlerin arkasında kalmış 4 tane kabir bizi karşılayacak. Bu arada Karamazak sokak adını aslında Kara Abdurrezzak'tan alır. Onun da kabrini Yunus Emre'nin, Aşık Yunus'un kabri yanında görmüş olacağız. Hemen ileride bakın Emir Sultan Mezarlığı başlıyor değerli dostlar. Bursa'da pek bilinmeyen bir türbe. Karamazak sokaktan 50 metre kadar yukarıya tırmandığınızda bir çınar ağacı ortada sizi karşılar. Hemen bu çınarın arkasında değerli dostlar, bakın iki apartman arasında bir kapı yer alıyor ve orada Aşık Yunus Türbesi ibaresi var. O kapıdan dar bir koridordan geçerek mezarların olduğu yere varacağız. Dış kapıdan içeriye girdik değerli dostlar. İki bina arasından böyle bir aralıktan geçiyoruz. 3 basamaklı merdivenden çıktıktan sonra binaların arasındaki havalandırma boşluğunda bakın bir türbe, açık bir türbe bizi karşılıyor. Ve burada değerli dostlar 4 tane kabir taşı yer alıyor. Bakın birinci kabir taşı, ikinci kabir taşı, bir kitabe var bu arada ortasında. Üçüncü kabir taşı ve dördüncü kabir taşı. Ve burada kimlerin yattığına dair mezar taşlarının üzerinde bakın ibareleri okumaya çalışalım. Merkad-ı Abdurrezzak yazıyor. Evet, bu kabir Kara Abdurrezzak ismindeki bir zata ait değerli dostlar. Bu Kara Abdurrezzak Karamazak mahallesine de adını veren, az önce geldiğimiz Karamazak sokağı ismini veren zattır. Yanındaki kabir taşında Merkad-ı Aşık Yunus ibaresi yazıyor değerli dostlar. Evet, burada Aşık Yunus, asıl en önemli zat olarak size bahsedeceğim Aşık Yunus kimdir onu ifade edeceğiz. Ve değerli dostlar, arkada bir kitabe yer alıyor. Bu türbenin tamir kitabesi ile alakalı Ali isminde birisinin burayı 1700 yıllarda tamir ettirdiğine dair bir kitabedir. Ve burada yine bir kabir taşı. Burada ise Merkad-ı Yunus Emrem ifadesi var değerli dostlar. Yunus Emre için bir makam kabiri olduğu ifade ediliyor. Dördüncü mezar taşı hakkında bir bilgi yok. Fakat bazı kaynaklar bu türbeyi tamir ettirmiş olan Ali ismindeki kişinin yatabileceğini ifade ediyorlar. Şimdi değerli dostlar, burada aslında eskiden bir türbe varmış. Zamanla bu türbe yıkılmış ve binalar yapılmış. Hatta bu binaların çalışması sırasında bu türbe kazılarına rastlanmış ve bu kabirde yatan kişilerle ilgili bilgileri bize ulaştıran ise, özellikle Aşık Yunus hakkında bize bilgi ulaştıran ise Niyazi Mısri ismindeki büyük mutasavvıftır. Niyazi Mısri 17. yüzyılın büyük mutasavvıflarındandır. 1600 yıllarda yaşamış ve Bursa'da Ulu Cami'nin karşısında şu anki postane binasının olduğu yerde Niyazi Mısri dergahı vardır. Kendisi tekkesi vardır. Ve buraya Emir Sultan'ı ziyarete gelirken az önce geldiğimiz Karamazak sokağın başlangıcında burada Yunus'un kokusunu alıyorum der. Yunus'un kokusunu alıyorum der dervişlerine. Dervişler ısrar edince nereden geliyor bu koku deyince buraya geldiği ve Abdurrezzak'ın kabrinin hemen altında kabrinin olduğunu ifade eder. Ve Yunus Emre, Aşık Yunus'un kabrinin ortaya çıkmasını bu şekilde Niyazi Mısri'nin keşfiyle ortaya çıkarıldığı ifade edilir. Bu arada değerli dostlar, Aşık Yunus kimdir dersek, Aşık Yunus, Yunus Emre'den ayrı bir kişiliktir. Yunus Emre'den 100 yıl kadar sonra yaşamış, 1400 yılların ortalarında vefat ettiği ifade ediyor. Emir Sultan'la çağdaştır. Hatta Emir Sultan Hazretleri'nin sohbetlerine katılmış, Emir Sultan'dan feyz almış bir derviştir. Ve Aşık Yunus yazmış olduğu şiirlerle aslında Yunus Emre kadar bilinen birisidir. Daha doğrusu Yunus Emre'ye ait olduğunu bildiğimiz pek çok şiir aslında Aşık Yunus'a aittir. Mesela Şol cennetin ırmakları, akar Allah deyu deyu diye bildiğimiz ilahi.
Yine sorduğum sarı çiçeğe diyebildiğimiz ilahi, yine adı güzel, kendi güzel Muhammed diyebildiğimiz ilahiler aslında Aşık Yunus'a aittir değerli dostlar. Ve Aşık Yunus'un kabrinin bu şekilde kalması, bakın binaların ortasında havalandırma boşluğunun olduğu yerde değerli dostlar, bu şekliyle Bursalılarca pek bilinmemesi, ziyaret edilmemesi büyük bir garipliktir değerli dostlar. Evet, bu videomuz Aşık Yunus'un kabrini ziyarete vesile olsun inşallah diyoruz. Burada yatanların ruhları için, Allah rızası için El Fatiha me'as salavat.